Kıymetli izleyicilerimiz, İsviçre'den Dünya Sağlık Örgütü'nden bir son dakika açıklaması haber merkezimize geldi. Yapılan bu açıklama gerçekten çok endişe verici. Bildiğiniz üzere koronavirüsle ilgili olarak omikron varyantı kasıp kavuruyor. Hemen hemen bütün ülkelerde artık bu vakalara rastlanmış vaziyette. Mevcuttaki koronavirüsten daha etkili ve bulaşıcı olan bu omikronla ilgili sıvıların da yetersiz olduğu Profesör Doktor Uğur Şahin tarafından açıklandı ve yeni bir aşı bulunması gerektiğini ifade etti. Yine Özlem Türeci, Sayın Şahin'in eşi olan Özlem Türeci de durumun her zamankinden daha da endişe verici olduğunu ifade etti. Bakın, BBC'de yer alan habere göre bir konferansta konuşan Dünya Sağlık Örgütü üst düzey bilim insanı Soumya Swaminathan salgında durumun bir yıl öncekinden çok farklı olduğunu söyledi. Omikron varyantı ile ilgili Güney Afrika'dan gelen verileri yorumlayan bu doktor yüksek bulaşıcı olarak nitelendirdi. Dünya genelinde baskın varyant olmaya en yakın aday olarak ifade etti. Yine bu doktor şunu söyledi. Ne kadar endişeli olmalıyız, dikkatli ve hazırlıklı olmalıyız ancak panik yapmamalıyız diyor. Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan da dünyada şu anda Covid-19'a karşı yüksek seviyede etkili aşılar bulunduğunu ifade etti. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bakın, şu ana kadar yaklaşık 45 ülkede omikron varyantı görüldü. Doktorlar, bakın, bir tanesi diyor ki bu varyanta karşı dünyada etkili sıvılar var diyor. Bir tarafta sıvıları bulan Profesör Doktor Uğur Şahin diyor ki bizim mutlaka yeni sıvılar üretmemiz gerekiyor. Bu omikron varyantına karşı, çünkü mevcuttaki sıvılar yetersiz diyor. Değerli izleyicilerimiz, insanlar kime ve neye inanacağını gerçekten şaşırmış vaziyette. Siyasetçi başka bir şey söylüyor. Doktor başka bir şey söylüyor. Halkın kafası da doğal olarak karışıyor. Bu nedir arkadaşlar? Biri çıkıp izah etsin. Yani bindik alamete gidiyoruz kıyamete, Allah sonumuzu hayretsin. Ama ben buradan açık yüreklilikle şunu söylüyorum. Bakın, bu işi yöneten bilim insanları beceriksiz. Siyasetçiler beceriksiz. Olan yine sana oluyor, bana oluyor arkadaşlar. Bu nedir ya? Allah aşkına biri konuşsun, bana söylesin. Hani bu sıvılar bu işi bitiriyordu? Hani 3 ay önce Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn bir açıklama yapmıştı. Bu iş bizim kontrolümüz altında demişti. Bu mu senin kontrolünün altında? Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı geçen hafta bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Dedi ki Almanya'daki vaka sayıları doğru değil dedi, daha fazla dedi. Almanya gibi bir ülkede, değil mi? Almanya diyorsun. Vaka sayıları yalan arkadaşlar, doğru değil. Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı açıkladı. Hafta sonu rakamlar niye düşük çıkıyor? Çünkü bu aşılama merkezlerinde ya da hastanelerde bu vaka sayılarını sisteme girmiyorlar. Hafta sonu çalışmıyoruz diyorlar. Bu kadar da ciddiler arkadaşlar. Ama vaka sayıları mevcut gerçek rakamlardan çok uzak. Bu ne demek? Almanya'da rakamlar saklanıyor. Mevcut durum daha ağır. Zaten şu anda hastanelerde biliyorsunuz pek çoğunda artık yer yok, yoğun bakım yatağı yok. Acil durumlar haricinde de tüm ameliyatları iptal etmiş vaziyetteler. Almanya'nın pek çok yerine hasta nakilleri var. Oradan oraya hastaları taşıyorlar, boş yatak arıyorlar. Tabii ki siyasetçiler de bu iş bitsin istiyor ama siz siyasetçiler olarak ne yaptınız diye sormak istiyorum. Bugün Almanya gibi süper bir güçte hasta yatağı bulunmuyorsa bunun sorumlusu kim? Arttıracaksın o zaman kapasiteyi. Bilemem ben. İnsanlar koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybediyorsa, insanlar bu virüs nedeniyle hasta yatağı bulamıyorsa bunun sorumlusu kim? Ben değilim herhalde. Siz de değilsiniz. Bizi yönetenler. Almanya'da bu iş tüm Avrupa'da olduğu gibi kısa zamanda bitmeyecek arkadaşlar. Yılbaşında ve sonrasında özellikle bakın Ocak 15'e kadar dikkat edin diyorum. Vaka sayılarında patlama olacak. Noel alışverişi diye insanlar bir araya gelecek. Yılbaşı yemeği diye bir araya gelecek. O bu vesaire bir araya gelecek. Zaten insanlar bıktığı için lanet olsun deyip ne olursa olsun moduna geçmiş vaziyette.
Bu yılbaşının faturası Ocak 15'e kadar çıkacak arkadaşlar. O nedenle benim sizden ricam şu, tavsiyem şu size. Gitmeyin, gelmeyin arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çünkü bu siyasetçilerden, bu pek çok bilim insanından da bize hayır yok. Yine biz kendimizin doktoru olarak kendimizi koruyacağız. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Söyleyecek bir şeyimiz de yok. Bugüne kadar 2 yıldır konuşuyorlar. Başka hiçbir şey yaptıkları yok. Ya Almanya gibi süper bir güçte 2 yıldır ortada olan hastalık nedeniyle hastane yatağı olmaz mı kardeşim? Bu nasıl bir beceriksizlik, nasıl bir basiretsizliktir arkadaşlar? Hiç kimse bana masal falan anlatmasın. Yok Almanya şöyle, yok böyle falan. Al gördük. Hatice'ye din, neticeye bak. İnsanlar uçaklara bindiriliyor. Başka eyaletlerde hastanelere taşınıyor. Türkiye kökenliler de, onlar da Sağlık Bakanlığı'nın bu yardımıyla, Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı'nın yardımıyla Türkiye'de tedavi olmaya çalışıyorlar. Bu mu Almanya kardeşim sizin? Bu mu sosyal devlet anlayışınız? Bu mu sağlık politikanız sizin? 2 yıldır ne yaptınız? Ey Jens Spahn, Almanya Federal Sağlık Bakanı. Sen 2 yıldır ne iş yapıyorsun? Ya insana sormazlar mı ya bunu? Ne iş yapıyorsun sen? Daha bu varyantın bu. Reklamları, filme geçmedik. Yılbaşından sonra filmi görsen neler olacak? Vaka sayısı patlayacak. Hayatını kaybeden insanların sayısı en az 3 kat artacak arkadaşlar. Günlük Ocak 15'e kadar 1500'e varacak. Şu anda 500 civarında, 400-500 civarında günlük hayatını kaybeden insan sayısı. Göreceksiniz Ocak 15'te günlük vaka sayıları 150-160 bin. Minimum. Bak minimum. Üstü var, aşağısı yok. O zaman bu hastaneleri göreceğim ben. Hadi bakalım. Hiç kimse bunu Almanya'da konuşmuyor arkadaşlar. Hiçbiri gazetede, televizyonda bunları göremezsiniz. Merkel ve Saz arkadaşları dünyanın en iyi kriz yöneten insanları seçilmiş vaziyette dersiniz. O zaman bu vaka sayısı ne kardeşim? Bu kadar önleme rağmen bakın, sıvılanma dedi insanlar yaptı. Kapanma dedi insanlar yaptı. Onun yanı sıra maske, mesafe gibi klasik hani bu önlemler, bunları da yaptı insanlar. O zaman bu ne? Bu ne kardeşim? Bu tablo nedir? Bu kadar vaka sayısı, hayatını kaybeden insanların sayısı ne? Günlük en az 400 tane eve ateş düşüyor. İnsanlar koronavirüs nedeniyle ölüyor. Huzur evlerinde insanlar, özellikle ileri yaş grubundaki insanlar ölüyor. Bakmıyor musunuz kardeşim siz bunlara? Doktor yok, hasta yok, hastane yok. Hemşire yok, hasta bakıcı yok. O zaman siz ne iş yapıyorsunuz? Devleti yönetenlere söylüyorum. Bugüne kadar o zaman siz gerçekleri sakladınız, elense yaptınız, yattınız. Almanya Sağlık Bakanı'na sesleniyorum buradan. Niye kardeşim daha pandeminin, daha bu reklamları, asıl filme geçmedik de hasta yatağı bulunmuyor? Sen 2 yıl boyunca kaç tane yatak sayısını arttırdın? Kaç tane hastaneye ekleme yaptın? Ya da yeni hastane yaptın? Kaç tane? Yok. Arkadaşlar, bunlar senarist, biz de oyuncularız. Bizi oynatıyorlar bunlar. Bir tiyatro oyunu yazmışlar, biz de oynuyoruz. Gerçekten böyle, hani söyleyecek aslında başka bir şey yok. Bu nasıl bir rezalettir ya? Nasıl bir yani kriz yönetimidir, devlet adamlığıdır, anlamış değilim. Fransa'ya bakıyorum, doktorlar sokaklara çıktılar. Avusturya'ya bakıyorum, insanlar kapanmaya rağmen şu anda bu vakaların önüne geçemiyor. İnsanlar protesto gösterileri yapıyorlar Viyana'da. Bu mu Avrupa kardeşim? Bu mu sosyal devlet? Hani sağlık güvencesiydi, oydu buydu. Hepsi hani benim gözümde artık bu koronavirüsten sonra Avrupa değil. Gerçekten böyle. 2 yıldır ne iş yaptınız ey devlet yöneticileri, ey sağlık bakanları? Nedir bu insanların hali, perişanlıkları ya? Hastanede yer yok. Büyük şehirlerde, özellikle Almanya'da arkadaşlar durum çok vahim. Çok vahim, çok vahim. Alıştığımız için artık pek böyle hani şey yapmıyoruz. Önemsemiyoruz belki ama geçen yıla göre daha ağır bir durumdayız. Üstelik bakın Ocak 15'e kadar patlama yapacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması var. Dünya Sağlık Örgütü Mart ayına kadar Avrupa kıtasında yeni 2 milyon 200 bin kişi hayatını kaybedecek. Yani Avrupa nüfusunun %0,5'i ölecek. Mart'a kadar. Bunun sorumlusu kim? Yok. Kime hesap soracağız? Yok. Hiç kimseye hiçbir şey sorulmayacak arkadaşlar. Ölenlere olacak, onların yakınlarına olacak. Ne siyasetçilere ne de
bu sıvılar nedeniyle para kazanan insanlara hiç kimse hiçbir şey soramayacak. Siyasetçi diyecek ne bileyim kardeşim bilim kurulu önerdi. Bilim kurulundakiler de diyecekler ki test sonuçları geldi başarılı. Uğur Şahin zaten ortada yok. O paraları sayıyor şu anda evde. Eşi Özlem Türeci ile beraber şu an euroları dolarları sayıyorlar. Allah daha çok versin. Kimsenin parasında gözümüz falan yok. Asla böyle bir şey de olamaz. Ama ben Uğur Şahin'e ve Sayın Özlem Türeci'ye soruyorum. Bu kadar sıvılanmaya rağmen vaka sayıları niye geçen yılkinden şu anda daha ağır bir durumda? Senin sıvın ne kadar başarılı? Bu sorunun cevabını bekliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili olarak sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra sizlerden ricam lütfen videolarımızı beğenerek kanalımıza da mutlak surette abone olun.